Köpeksel meselelere tekrardan hoş geldiniz. Ben Nilay. Ben Ece. Ben Kübra. Bugün Dog Dancing seminerine katıldık ve tabii ki de kadın eğitmenler olarak bir araya gelmişken spontane bir şekilde farklı bir formatla karşınıza gelmek istedik. Bugün konuşacağımız konu 3 eğitmen hangi köpek ırklarını eğitmeyi sevmiyoruz olacak. Kim başlamak ister? Bence konuğumuzdan başlayalım. Yani hangi köpekleri eğitmeyi sevmiyoruz sorusu biraz zor. Çünkü çok farklılaşıyorlar. Sadece köpek özelinde de değil, aile, üretim, köpeğin ne niyetle ya da ne motivasyonla alındığı, çünkü bazen çok yanlış motivasyonlarla köpek sahibi olunuyor bence. Bu da işleri zorlaştırıyor. Ama spesifik olarak bir ırktan bahsetmek istersem şu an bence genel olarak bizi en çok zorlayan ırklardan bir tanesi poodle'lar. Çünkü genelde köpek gibi davranılmayacak şekilde insanlar hayatlarına dahil ediyormuş gibi geliyor. Sevimli oldukları için, küçük oldukları için ve başlangıçta gerekli ön araştırmalar yapılmadığı için maalesef köpekler köpekliklerini yaşayamadıkları için baştan itibaren bu şekilde hayatlarına dahil edilmediği için ilerleyen dönemlerde genellikle davranış problemlerini çok sık gözlemliyoruz o ırklarda. Çok popüler, sadece buna kanılıp ırkın yatkınlıkları, aslında becerileri, zekası, öğrenme kapasitesi araştırılmadan ve bunlar doyurulmayacak bir hayata köpekler dahil edildiği için hayvanlar bir süre sonra gerçekten çok zorlanmaya başlıyorlar. Katılıyorum. Yani benim de yine listemde poodle var tabii ki de. Ece'de de sanıyorum ki poodle. Evet, yani hani birazcık fazla sanırım. Son yıllarda sürekli çalıştığımız bir ırk olduğu için bu listeye girdi ama kişisel olarak hani onun Poodle'dan önce de birkaç tane benim kafamda ırk var. Çok çalışmayı sevmediğim, tercih etmediğim, geçmişte de çalıştığım ırklar. Birincisi sanırım Akita. Yani bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de vücut dilinin çok donuk olması. Anlamıyorsun. Katılıyorum. Çok donuklar. Yani kuyruk pozisyonu, kulak pozisyonu, bakışları mutlu mu değil mi her an bir şimdi reaktiviteye çok yatkınlar. Diğer köpeklere karşı bazen de tabii insanlara karşı ve o donuk vücut dilini okuyamadığım için ve çok ani bir anda olabildiği için yükseldikleri için çalışmayı çok sevmiyorum. Diğer bütün köpeklerin vücut dilini okuyabiliyorum ama Akita zaten bunun Biraz adı koruma bilinen de bir içgüdüsü ırk. çok yüksek. Tabii. Hele ki Japon Akitalardan bahsediyorsak. Özellikle. Yani Evet. üretilme sebepleri hani bunun Çok bir sevimli oldukları için Evet. tercih ediliyorlar. Gerçekten baktığınızda Hachiko çok filminden sevimli. ötürü de herkes Hani o kızıl çok ve beyazın istiyor, evet. birleşiminden çok, güzeller tatlı ya, bir çok birleşim güzeller ortaya yani. çıkıyor. Gerçekten Donuk. görüntülerinin yanı sıra çok agresyona yatkınlıkları var. Çocuklara karşı, insanlara karşı ve diğer sosyal olarak türdeşlerine karşı gerçekten büyük bir reaktivite ya da agresyon problemleri olan bir ırk. Evet, o yüzden Ya bu benim listemde de olabilir. Fakat önceliklerim biraz daha eğitim çalışmaları ile ilgili diyebilirim. Evet. Yani davranışlardan çok aslında eğitimde neyden keyif alıyorum, neyden keyif almıyorum gibi bir cevap vereceğim sanırım ben. Peki Kübra, senin poodle haricinde bahsettiğim gibi davranışsal olarak yönetmesi ya da sosyal çevrede çalışırken çok sorun yaşadığın insanlar tarafından ya da kendin zorlandığın bir ırk var mı? Yani benzer şekilde aslında husky'leri de sayabilirim. Çünkü onlar da hem coğrafya olarak burada olmaya hiç uygun değiller hem de çok spesifik bir iş için olduklarından dolayı bu işleri yaptırılmadığı zaman, yani bu iş aşkları diyeyim, tatmin edilmediği zaman onlar da problem çıkartabiliyorlar. Hem çok vokal köpekler, insanlar bunu bilmeden hayatlarına bir husky dahil ettiklerinde hayvanın bu vokalliği insanları çok fazla zorlamaya başlıyor. O zaman da köpeği hemen etiketliyorlar. İşte asla söz dinlemiyor diyorlar, çok yaramaz diyorlar, işte ele avuca sığmıyor diyorlar. Halbuki hayvanın bir derdi var, bir iş aşkı var, yapması gereken bir şey var. Çünkü yüzyıllarca sadece bunun için kullanıldılar. Bu konuda daha iyi olanlar bu günümüze geldiler. Ama insanları bu çok zorluyor. Bunu tatmin edemedikleri zaman. Şu an kuzey ülkelerinde, Avrupa'da özellikle kuzey ülkelerinde işte bike shoringler, canicrosslar, hatta scooterla yapılan şey genelde husky'ler kullanılıyor. Hatta husky'ler takım halinde kullanılabiliyorlar. Ve o insanlar bu ırkları severek ve daha mutlulukla, daha uyumlu bir şekilde hayatlarına dahil edebilirlerken ve bu kadar problem yaşamazlarken, çünkü o hayvanların aşklarını karşılayabiliyorlar. Yani
doldurabiliyorlar hayvanların hayatlarını görevleriyle. Ama bizde böyle bir şey olmadığı için bence coğrafya da onlar için çok zorlayıcı. İşte sıcaklar vesaire. Hem de bu vokallikleri, bu aktiflikleri tatmin edilmediği zaman çok zorlayıcı ırklar oluyorlar. Eğitime de aslında çok yatkın olduklarını düşünmüyorum. Yani mental olarak onu yapması gereken bir iş var ve sadece o işe kadarlar. Çok da başka bir şey beklememek lazım. Geçmişten gelen bir husky aşkı var. Ben çok seviyorum. Ben çok de seviyorum. düşündüğüm zaman çocukken gerçekten hep bunu Ece ile de konuşuruz. Arka planı bilgisayarımın hep bir husky fotoğrafları vardı. Yani çok severdim, ilgi duyardım. Ama tabii bu işin içine girdikten sonra ve gerçeklerle yüzleştikten sonra gerçekten hem iklim şartlarımıza uyum sağlamadığı, sosyal çevremize çok uyum sağlayamadıklarını görüyoruz ve gözlemliyoruz. O yüzden katılıyorum. Çok akıllıca aslında bir yanıt oldu bu. Sıra sende. Sıra bendeyse. Şimdi şöyle, aslında bütün köpek ırklarını gerçekten ben seviyorum. Ben Jack Russell'la da çalışmayı sevmiyorum. Dipnot. Geleceğim ben hepsini birazdan. çok seviyorum. Çalışmayı sevmediğim diyemem ama çalışırken beni sosyal çevrede de zorlayan bir ırk var. Doberman. Dobermanları herkes çok seviyor. Ben de çok Herkes çok seviyor. Ama bir türlü ben uyuşamadım köpek ırkıyla. Çünkü tarantula olarak ben değerlendiriyorum. Şimdi ikisi tarantula. Tarantula. Çünkü elleri kolları hiç durmuyor. Sürekli kontrolsüz bir vücut dilleri var. Pat 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 pat. O patiler sürekli bir üzerimizde. Bu yüzden Dobermanlardan çok hoşlanmıyor değil. Sadece çok keyifli gelmiyor. Enerji meselesi. Biraz köpekle de enerjini tutmalı. Nasıl ki sahiple aynı şekilde olması gerekiyorsa. Bir de bence çok farklı algılanacak ama Golden Retriever demek istiyorum ikinci ırk olarak. Nedeni ise gerçekten kontrolü kolay gibi görünse de yine reaktivitesi çok yüksek olan çok fazla eşleşmeler yapılıyor. Artık köpeklerin davranışları çok değişmeye başladı. O yüzden eski tip Golden Retriever'ları göremiyoruz ve yine aynı şekilde enerjileri bence yanlış yönlendiriliyor. Bu yüzden çok fazla çocuk ısırması, kedi köpek reaktivitesiyle karşılaşıyoruz. Yapılması gereken gerçekten çok fazla aktivite var. Çok fazla spor var bu köpeklerle ama nedense pet olarak hayatlarına devam ediyorlar. Arama kurtarmada bile hala Golden Retriever'ları birçok ülkede görebiliyoruz. Hatta Labrador'la yarışıyor diyebiliriz bu konuda Golden. Aslında bizim ülkemizde de çok başarılı örnekleri var arama kurtarmada çalışan Golden'lar. Ama onu sen hiçbir özel bir alana ya da yeteneğine hitap eden bir şeye kanalize etmeyip işte pet köpeği olsun, bütün çocuklarla iyi anlaşsın, her yere götüreyim vesaire dediğin zaman köpek onun için çok uygun olmayabilir. Tabii ki uygun hale getirilebilir ama çok fazla emek istiyor. Çok hareketli, çok zeki. Onun da bir işe ihtiyacı var. Hani böyle okey dursun orada ve tatlı olsun, sevimli olsun sadece ve bir anda benim hayatıma uyumlansın gibi bir şey Golden'larda hiç söz konusu değil. Çok çalışmak gerekiyor o hayvanlara. Kesinlikle öyle. O yüzden benim listemde var açıkçası. Jack Russell'da açıklamış olayım, havada kalmasın. Birincisi çok hızlılar, çok zekiler ve gene aslında bakılırsa bilinçli alınmamalarından kaynaklı doğru yönlendirilmiyorlar ve o yani küçük atom karıncalar. Ve niyeyse benim de uyuşamadığım ırklardan bir tanesi. Yani bunun dışında çok bir sebebi yok. Çok zekiler, çok tatlılar. Evet biliyorum maskenin köpeği ama uyuşamıyorum ve tercih etmiyorum. Toparlayacak olursak Hazır Kübra'yı da yakalamışken eğitmen olarak görüşlerini sizinle de paylaşmayı çok istedik. Ve bütün ırkları gerçekten çok seviyoruz. Fakat dediğimiz gibi size bu videoyu çekmemizin amacıysa eğitmenlerin gözünden köpek ırklarını değerlendirmek oldu. Çünkü hepimizin farklı çalışma stilleri var ve farklı gözlemleri var şimdiye kadar. Bu yüzden farklı fikirlerden farklı ırkları biraz değerlendirmek istedik. Umarız video hoşunuza gitmiştir. tatlı kısa bir şey oldu. Teşekkür ederiz Çok Kübra. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kübra'nın da ilk sanıyorum ki YouTube deneyimi olduğu için. Çok severek izliyordum videolarınızı. Şu an yanınızda olduğum için ve beni videonuza kattığınız için de çok teşekkür ederim. Umarız yakında senin de bir YouTube kanalın olur. Hayırlısıyla Hep diyoruz. beraber çekeriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.